Çin'in batıya açılmasında ve dünya siyasetinde etkin rol oynamasında en büyük pay kimin? Bunların mı yoksa bunun mu? Bunun mu yoksa bunun mu? Tabii ki hiçbiri değil. 5 veto hakkından birini elinizde tutmak için arkanızda başka güçlerin olması gerekir. Sosyal medyayı, modern ticaret yollarını elinizde tutabilmek için kesinlikle daha fazlasına ihtiyacınız var. Ticaretten anlayan, dünya siyasetinde etkin ve bazen yanlışlar yaptığınızda sizi gündemden uzak tutacak birilerini aranıza almanız lazım. Evet, lafı uzatmaya hiç gerek yok. Çin'i Çin yapan, gözlerden ırak bir şekilde büyümesinde büyük katkısı olan Yahudilerden bahsedeceğiz. Gözlerden ırak demişken hakikaten öyle. Irak'ın Yahudi ailelerinden Kaduriler ve Sasunlar başrolde olacak. Uyuşturucu ticareti mi dersiniz? Doğu Türkistan'da yapılanlar mı dersiniz? Dünyanın en lüks otel zinciri mi dersiniz? Yoksa hiçbir şey demeyip bizi mi dinlersiniz? Propagandaya uzun bir aranın ardından hoş geldiniz. Siz GZT YouTube kanalına abone olduğunuzdan emin olurken ben de kısa bir Çin tarihi anlatmaya çalışacağım. Gerçekten kısa tutacağım çünkü konuşulacak çok şey var. Çin coğrafyasındaki insan yaşamına ait izler yüz binlerce yıl öncesine kadar gitse de Çin tarihine ve bugün Çinli olarak tanımladığımız millete ait tarihi kayıtlar M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor. Bugünkü Çin'in doğu kesiminde ortaya çıkan ve bölgedeki ilk hanedanlık olan Şia hanedanının M.Ö. 21. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmekte. Milattan sonra 220 yılına gelene kadar kendilerini Han ulusu olarak tanımlıyorlar. Düzenli ve istikrarlı bir devlet anlayışından söz edemiyoruz yani o tarihlere kadar. Sonrasında da hanedanlıklar, imparatorluklar ve aileler düzeyinde yönetimler olmuş. Tang ve Song hanedanlıklarının dönemleri Çin açısından oldukça parlak geçmiş diyebiliriz. Bu dönemlerde ülke kültür, sanat, ilim, düşünce, ticaret ve sosyal hayatta önemli mesafeler kat etmiş. Öyle ki Song Hanedanı döneminde ülke nüfusu 100 milyonun üzerine çıkıyor. Bundan sonrası ise onlar adına çok parlak geçmiyor. 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğollar Çin'i ele geçirilmiş. Song Hanedanı'na son veren Kubilay Han, Çin'de Yuan Hanedanı'nı kurmuş ve böylece Moğollar Çin'de hakimiyet kuran ilk yabancı unsur olmuş. Yaklaşık bir asır devam eden Moğol hakimiyeti yönetime karşı çıkan isyanlarla sona erdirilmiş ve 1368'de kurulan Ming Hanedanı Çin tarihinin en önemli devlet tecrübelerinden biri olarak 1644 yılına kadar varlığını sürdürmüş. Ming Hanedanı'ndan sonra hakimiyet Mançular tarafından kurulan Qing Hanedanı'na geçmiş. 1912 yılına kadar varlığını sürdüren bu son imparatorluğun özellikle son dönemleri büyük kıtlıklar, iç huzursuzluklar, batılı emperyal güçlerin kimi bölgeleri sömürgeleştirme çabalarına karşı verilen mücadeleler ve Japonya ile yapılan savaşlarla geçiyor. Sizi çok fazla ansiklopedik bilgiyle boğmak istemiyorum. Artık günümüze yaklaştık zaten. 1912 yılından itibaren Cumhuriyet rejimine geçen Çin'de 1920 yılında Mao diye bir adam siyaset meydanına çıkıyor. Mao 1935 yılında Komünist Parti'nin başına geçiyor ama ülkedeki iç siyasi karışıklıkların da önüne geçecek bir şey oluyor. 1937'de başlayan Japon işgaliyle Çin'de Mao'nun başını çektiği muhalifler ve hükümet kanadı birleşmek zorunda kalıyor. Zaten sonrasında 2. Dünya Savaşı'yla milyonlarca insanını ve ekonomik gücünü kaybeden Çin tekrardan bir iç savaşa sürükleniyor ve Mao bu sefer iktidar oluyor. Mao'nun 1975'teki vefatına kadar onun kurallarıyla yönetilen Çin, sonrasında agresif kapitalist bir modelle yönetilerek ABD ile boy ölçüşecek duruma geliyor. Çokça badireler atlatmış ve en sonunda yolunu büyük ölçüde ticaretle bulmuş bir ülke. Ama bu anlattığım aşırı yüzeysel notların arasına kaçan şeyler var. Hedef göstermek gibi olmasın ama Yahudinin işi böyle olur. Siz bambaşka mevzularla uğraşırken o yolunu bulur. Hem de sizin ülkenizde, sizin kaynaklarınızda. Mevzu Çin'deki Yahudilerden bahsetmekse iki tarih aralığını çok iyi bilmek gerekiyor. 18-19. yüzyıllarda gelen Bağdat Yahudileri ve 20. yüzyılın başlarında 2. Dünya Savaşı etkisiyle Çarlık Rusyası'ndan ve pogromlardan kaçan Yahudiler. Kaçıp gelen dememiz sizi üzmesin çünkü hiçbir kaçışın zamanlaması bu kadar mükemmel olamaz. Mao gibi duyguları taştan bir adamın güçten düştüğü dönemde Yahudiler pogromlardan kaçarak Çin'e gelmişler. İlginç. Ama asıl hikayeyi Bağdat yolcularıyla, Sasun ve Kaduri aileleriyle başlatmak gerek. 18. yüzyılda ticaret yollarının en önemli kavşaklarından biri olan Bağdat'taki en zengin aristokrat ailelerden Sasunlarla başlıyor hikaye. Ailenin gücü sadece ekonomik değil. Öyle ki
Nüfuzu Irak Yahudilerini de aşan aileye Osmanlı Devleti, Yahudilerin prensi anlamına gelen Nasi unvanını vermişti. Uluslararası bir üne de sahip olduklarına göre artık cezalandırılmalarının vakti gelmişti. Çünkü Bağdat'ta yaşıyorsanız Bağdat'tan büyük olamazsınız. 1829 yılının bir sabahında ailenin başına geçmesi için yetiştirilen 37 yaşındaki David Sassoon, imparatorluk güçleri tarafından alıkonulup Bağdat'ta hapse kondu ve bırakılması karşılığında aileden oldukça yüklü miktarda bir tazminat istendi. Sassoon'lar için yolculuk vakti gelmişti. Ailesi tazminatı ödedikten sonra İngilizlerin nezaketine ve onuruna itimat eden David Sassoon, eşi ve 8 çocuğuyla İngilizlerin yeni ticaret rotaları açtığı Bombay'a yerleşti. Onu diğer Yahudiler de takip etti. Sassoon'lar Hindistan'da, Bağdat'ta olmadığı kadar zenginleşti. Pamuktan yüne, altından gümüşe birçok malın alım satımını, ithalatını ve ihracatını yaptı. Sayısız bağlantılarından ve tabii geleneksel Orta Doğu ticaret dünyasında edindiği eşsiz tecrübeden faydalandı. 19. yüzyılın ortalarında Sassoon'ların gelir kaynaklarının başını hiç de masum olmayan bir ürün çekiyordu: afyon. Hindistan'da üretip Çin'e satıyorlar ve kazandıkları parayla Çin'de farklı ticaretler yapıyorlardı. Bu girişimlerin başında inşaat sektörü ve özellikle otel ve eğlence merkezi geliyordu. Sassoon'ların güzel hikayesi bu topraklarda da son bulacaktı, çünkü 1906 yılından itibaren Çin afyon ticaretini yasa dışı olarak görmeye başlamıştı. Tam olarak bu nokta bir Yahudi ailenin Çin'de yavaş yavaş batan güneşini temsil ediyor. Ama güneş bir diğer Yahudi ailenin üzerine doğmaya başlayacak: Kaduriler. Onların hikayesi Sassoon'lar kadar şatafatlı başlamıyor. Bir zamanlar Sassoon'lara çalışan Eli Kaduri, Yahudi kökenini saklamak için E.S. Kelly ismini aldı ve iki partnerle borsa bankerliği şirketi kurdu. Yahudi kökenini sakladı çünkü afyon ticaretiyle nam salmışlardı. Sermayesi ise 500 Hong Kong dolarıydı. Yani bu adamların ticarete kafası basıyor. Sonrasında Eli çok kritik bir hamle yapıyor: evleniyor. Ama bu evlilik sıradan bir evlilik değil. Laura Mocatta ile evleniyor. Bu sayede Londra cemiyetlerinin kapıları Eli Kaduri'ye sonuna kadar açılıyor. Yıllar hızlı geçiyor ve Kaduri ailesinin en parlak dönemi oğullarının serpildiği dönemle kesişiyor. Eli Kaduri ve çocukları en iyi yatırımını da o zamanlarda yaptı: Güney Asya'daki kauçuk şirketleri. Amerika'da hızla büyüyen otomobil sektöründeki lastik ihtiyacını karşılamak için kauçuk oldukça yüksek talep görmekteydi. Kaduri kısa zamanda orta halli küçük bir borsacıdan milyoner bir iş adamına dönüştü. 1920'lerde Hong Kong'dan Şangay'a taşındı ve şehrin en büyüğü olacak şekilde ailesi için bir ev yaptırdı. Mermer malikane olarak bilinen ve Versailles Sarayı'nın mimarisi esas alınarak inşa edilen bu yapı, 50 kişinin tek seferde oturabildiği bir yemek masasına, Rolls-Royce filosunun bulunduğu bir otoparka ve tavan yüksekliği 25 metre olan futbol sahası büyüklüğündeki bir balo salonuna sahipti. Eli Kaduri, Çin'in ve yoğun ölçüde Hong Kong'un henüz keşfedilmemiş muazzam potansiyelini ilk fark edenlerden biri oldu ve buraya altyapı yatırımları yapmaya başladı. Bu girişimler demir yollarını, madencilik şirketlerini ama hepsinin üstünde diğer yatırımcılarla ortaklaşa kurulan China Light and Power şirketini kapsıyordu. İşletme, Güney Asya ve Hong Kong'un büyük bir kısmına enerji sağlıyordu ve hala da sağlıyor. Şangay'da da bir benzerini yapan Kaduri, şehrin potansiyeline güvendi, gaz ve inşaat firmaları kurdu, ulaşım gibi altyapı yatırımları yaptı. İşte en zengin Yahudi ailelerinden birisinin hikayesi böyle. Hikayenin bitmediğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Irkçı birisi değilim ama bir Yahudinin başarısının öncesinde ya da sonrasında kan vardır. Bu hikayede hem öncesinde hem sonrasında kan göreceğiz. Kadurileri anlatırken bilerek zamanlamadan bahsetmedim. Holokost'tan, pogromlardan kaçan Yahudiler Şangay'a, Hong Kong'a yerleştiler. Vizelerini Çinli Çintler lakabına sahip Ho Feng Shan veriyordu. Kaduri'nin büyümesinde bu göçenlerin getirdikleri kıymetli madenlerin çok büyük etkisi vardı. Ama yanlarında getirdikleri kıymetli mallardan daha önemlisi içlerinde taşıdıkları intikam duygusuydu. İlmek ilmek yaşadıkları bir hayat ve sonunda başlarına gelen felaketleri Yahudiler haricindeki herkese yaşatma duygusu. Ne yaptıklarını zaten hepimiz biliyoruz ve oraya en son geleceğim. Ben şunu sorayım: bir Yahudi gittiği ülkede ne yapar? Önce gizlenir. Askerlik ve devlet makamlarında görev alamayacaklarına göre önlerinde birkaç seçenek vardır. Ticaret, akademi ve eğlence sektörleri tarih boyunca Yahudilerin eğilim gösterdiği sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu eğilimler öyle ufak çaplı değil. Akademiyle uğraşan Yahudi bulunduğu ülkenin müfredatını değiştirmeye ve istediği gibi şekillendirmeye
yönlendirmeye muktedir olacak. Ticaretle uğraşan, paranın nereden nereye gideceğini, altyapıyı, üst yapıyı, insanların harcama alışkanlıklarını, her şeyi kontrol edecek. Eğlence sektörüyle uğraşan, insanlara yeni bağımlılıklar kazandırmaktan çekinmeyecek. Bütün bunları yaparken bulundukları ülkenin siyasetine, sanatına yön verecekler. Yeter mi? Yetmez efendim. Holokost'un acısı bunlarla çıkar mı? Çıkmamış işte. Bütün bu bahsettiklerim Çin'de harfiyen yaşandı. Medyadan siyasete, ticaretten bürokrasiye, hayatın her alanına nüfuz ettiler. Peki Çin dediğimde aklınıza ne geliyor? Araba mı? TikTok mu? Ucuz iş gücü mü? Bunları konuşmak kolay. Doğu Türkistan'ı konuşmak, mazlumları konuşmak hiçbir zaman reyting getirmez değil mi? Çin'in Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı sayısız zulmü burada anlatmaya kalksam video bitmez. Ama Çin'in her yerine nüfuz edebilenlerin, yani Yahudilerin Doğu Türkistan'ı avucunun içinde tuttuğunu bilin istiyorum. 1949 yılından bu yana dünyanın gözü hep başka tarafa bakarken sessizce asimilasyon ve işkenceye maruz bırakılanları konuşalım istiyorum. Modern görünmesi için kıyafetleri kesilen Doğu Türkistanlı anneleri tanıyın istiyorum. Eğitim kampı adını verdikleri yerlerde neyin intikamını almaya çalıştıklarını ve bunu masumlar üzerinden yaptıklarını fark edelim istiyorum. Medeniyet onlardan çok uzakta. İnsanlıktan da bir hayli uzaklaştıklarını ve bugünlerin bizim için de dönmeye başlayacağını hatırlatmak istiyorum. Çünkü gecenin en karanlık vakti şafağa en yakın olduğu andır. Ebubekir Yılmaz Türk. Propaganda bitti.